Merhaba araştıran insanlar. Bugün bir kahin olmadığı halde şaşırtıcı kehanetler yapmış olan Jules Verne'in öngörülerini inceleyeceğimiz bir video ile sizlerle beraberiz. Jules Verne ne bir kahin, ne bir gezgin, ne de bir bilim adamıydı. O sadece bir yazardı. Ancak dünyanın şimdiye kadar görmediği türde bir yazar. Denizler altında 20.000 fersah, dünyanın merkezine yolculuk ve aya yolculuk gibi dünya klasiklerine geçmiş, filmleri çekilmiş pek çok bilim kurgu tarzında çocuk romanı yazmıştır. Yaşadığı zamanlarda otomobil bile olmayan Verne'in romanlarının bu denli başarılı olmasının sebebi belki de içlerindeki şaşırtıcı bilimsel kehanetleridir. Jules Verne kitaplarında öyle kehanetler ortaya atmıştır ki zamandan 100 yıl sonra olan, hatta günümüzden sonra olacak olaylara dair bile şaşırtıcı tespitleri vardır. Jules Verne bir Fransız vatandaşıydı. 1928 yılında Paris'te çıkan bir gazete, onun Olszewicz adlı bir Polonyalı olduğunu iddia etmişse de Verne 1905 yılında öldüğü için bu mesele kapanmıştır. Jules Verne 1850 yılında henüz gençken yazar olmak istiyordu. Fakat onun yazdığı romantik piyesler ve şiirler beğenilmediği için bir baloncu ile anlaşarak balonculuğun tarihi hakkında bir eser hazırlamaya karar vermişti. Kendisi gece gündüz çalışarak birkaç ay içinde bu eseri tamamlamıştı. Bunun üzerine kitabı Pierre Hetzel adlı bir kitapçıya götürmüş ve o da bu eserin daha da geliştirilmesi gerektiğini ileri sürerek onu atlatmıştı. Kitapçıya çok içerleyen Verne yazdığı kitabı yakmıştı. Yanan kitabın külleri arasından Balon İçinde 5 Hafta adlı hikaye doğmuştu. Kitapçı bu hikayeyi büyük bir ilgiyle okumuş ve satılacağına kanaat getirmişti. Bunun üzerine Hetzel ile 20 yıl süreyle her yıl 2 kitap yazmak ve her birinde 10.000 frank ödenmek üzere bir anlaşmaya varmıştı. Verne'in kitabının birinci baskısı birkaç gün içinde tükenince Hetzel bile buna hayret etmişti. Bu sırada Nadar adlı bir havacı devasa bir balon inşasına başlayınca Verne'in kitabının satışı büsbütün arttı. Birkaç ay sonra Kaptan Haters'ın maceraları bir dergide yayınlanmaya başladı. Bu kitapta Verne, Kuzey Kutbu keşfedilmeden 50 yıl önce bu olaydan bahsediyordu. Gelecekte insanlar akıllara hayret verecek şeylerle karşılaşacaklardır. Kutuplardaki buz yığınları atom kuvvetiyle eritilecek, milyonlarca dönüm verimli arazi dünyaya katılacak, insanlar göklere tamamen hakim olacak. Mevsimlerin seyri değiştirilecek ve çöller birer bahçe haline getirilecek. Gezegenlere yolculuk başlayacak. İnsanlar Venüs ve Merih'e gitmek için planlar kuracaklar. Sürekli barışı sağlamak için merkezi Amerika'da olmak üzere bir dünya devleti kurulacak demişti. Bu sözleri söylediği sırada Amerika Birleşik Devletleri kolonilerden ibaretti. Bugün böyle tahminlerdeki isabet derecesine inanmak zordur. Fakat bu kehanetlerde bulunan kimsenin daha dünyamız bir keşif ve icat merkezi olmadan önce birçok şeyleri bildiği göz önünde bulundurulursa iş değişir. Bu adam daha televizyon icat edilmeden 50 yıl önce ondan bahsetmiş, ilk atom bombası imal edilmeden önce bu meseleyi ele almış ve Wright kardeşler henüz uçurtma uçurduğu zamanlar müthiş süratli uçaklardan söz açmıştı. Bugün birçok dilde Jules Verne gibi her şeyi biliyor sözü mevcuttur. Herhangi bir şey keşif veya icat edildiği zaman vaktiyle Verne'in ondan bahsetmiş olduğundan emin olabilirsiniz. Verne'in kitaplarının sayfaları arasında saklı hakikatler uzun zamandan beri bütün dünyaya hayretler içinde bırakmaktadır. Jules Verne'in kehanetleri o derece isabetlidir ki onun 1828 yılında henüz sinema, radyo, televizyon, uçak hatta otomobil icat edilmeden önce doğduğuna inanmak zordur. Verne atom enerjisinden bahsettiği zaman ne Curie radyumu keşfetmeye koyulmuş ne de Marconi hava aracılığıyla haber göndermeyi hayalinden geçirmişti. Oysaki Verne tam bir isabetle birçok keşif ve icatları önceden sezmişti. Örneğin ilk olarak Palomar Tepesi'ndeki teleskopu ele alalım. Bu devasa teleskop bugün meçhul alemlerin sırrını çözmek için kullanılmaktadır. Bunu meydana getirmek için yıllarca uğraşmak gerekmiştir. Oysaki Jules Verne böyle bir teleskoptan uzun zaman önce bahsettiğinden bu yeni bir fikir sayılmaz. Palomar teleskopu inşa edilmeden 75 yıl önce o bir süper teleskoptan bahsetmiş ve halkı hayretler içinde bırakmıştı. Bugünkü devasa teleskopla onun bahsettiği teleskop arasında büyük bir benzerlik vardır. Bugün dev uçaklar havada uçmakta ve helikopterler herkesin ilgisini çekmektedir. Fakat Verne hayatta olsaydı bunlara hiç de şaşırmazdı. Zira o hayattayken çevresindekilere geleceğin uçan makinelerle dolu olduğunu söylüyordu. Halk havada ağır bir makinenin uçabileceğine inanmadığı için onunla alay ediyordu. Verne'in hayalinde yaşattığı uçak aşağı yukarı, sağa ve sola hareket edebilen bir helikopterdi.
Son yıllarda kimyagerler kağıdı en şaşılacak maddelerden biri olan plastiği elde etmek için kullanmaya başlamışlardır. Yarım yüzyıl kadar önce bilim adamları kağıdın yumuşak ve çürük olduğunu sanıyorlardı. Oysa Verne aksi kanıdaydı. O, kağıdın oldukça sağlam bir madde olabileceğini söylüyordu. Verne zamanında radyodan da bahsetmişti. 1889 yılında o, odalarında oturup televizyonu seyreden insanlardan bahsettiği zaman bunları okuyan Amerikan halkı şaşkına dönmüş, Verne'in Pontelepot adını verdiği aletle bir insanın telefonda konuştuğu kimsenin yüzünü görmesi mümkün olacaktı. Verne'in yaşamı zıtlıklarla doludur. Kendisi bir bilim adamı olmadığı halde onun yazıları bilimsel kehanetlerin birer harikasıdır. O büyük seyahatlere çıkmamasına rağmen ömründe hiç görmediği yerleri harikulade bir şekilde tasvir etmiştir. Bundan sonra Verne, Dünyanın Merkezine Seyahat adlı eserini yazdı. Bunu Dünyadan Ay'a kitabı takip etti. 45 yıl süreyle Verne satış rekorları kıran birçok eser yazdı. Fakat Verne diğer kitapçılardan gelen parlak teklifleri reddederek sonuna kadar Hetzel ile çalıştı. Bu sayede ikisi de zengin oldular. Verne'in hikayeleri o kadar inandırıcıdır ki bilim adamları bile bunlar üzerine uzun uzun düşünmüşlerdir. Marconi bir gün Verne'in kendisine büyük yardımı olduğunu açıklamıştı. Denizaltı gemileri icat eden Simon Lake ise bu hususta Verne'den ilham aldığını açıkça söylemişti. William Beebe ve Auguste Piccard da Verne'in kendilerine yardımı dokunduğunu gizlememişlerdir. Verne, atom enerjisinden bahsettiği halde atom bombasını hiç hatırına getirmemiştir. Fakat o, insanların yeni makineler icat etmeye devam ederlerse bir gün kendi makinelerinin kurbanı olacaklarını söylemişti. Jules Verne, atom enerjisinin kutuplardaki buzları eritmek gibi işlerde kullanılabileceğine inanıyordu. Bütün bu açıklamalar onun ne büyük bir dahi olduğunu açıkça göstermektedir. Florida'dan yapılan atışın aksayan en küçük yanı bile yoktu. Uzay gemisi Ay'a doğru büyük bir hızla ilerliyordu. İçindeki aeronotlar yatar koltuklarından doğrularak bu önemli olayı kutlamanın zamanı geldiğine karar verdiler. Biri koca bir şişe şampanya çıkardı, kadehlere doldurdu ve dünyamızın uydusu ile birleşmenin şerefine içildi. Sandığınız gibi olay geçtiğimiz ay ve yıllarda göğü yırtarak Ay'a yollanan uzay gemilerinin birinde geçmedi. Bundan yıllar önce ünlü Fransız yazarı Jules Verne'in sonsuz ve korkunç denebilecek kadar güçlü hayal dünyasında cereyan etti. Yaşadığı sürece Verne, insanoğlunun bir gün Ay'a ulaşacağına inanmış ve Ay yüzeyinde izler bırakacak ilk insanın bir Amerikalı olacağını ısrarla belirtmiştir. 1865 yılında kaleme aldığı Ay'a Seyahat ve Ay Çevresinde adlı eserlerinde işlediği Ay Seyahati, 1969 yılında başarıyla görevini tamamlayan Apollo 11 seferiyle şaşılacak kadar büyük benzerlikler göstermektedir. Verne'in hayal ürünü uzay kapsülündeki 2 Amerikalı, biri de Fransız olmak üzere 3 kişi vardı. Hatırlanacağı üzere Apollo 11 uçuşu da 3 astronot tarafından gerçekleştirilmiştir. Verne'in kapsülünün boyutları Apollo 11 modülünün boyutlarına inanılmayacak kadar yakındı. Ünlü dahinin tarif ettiği konik silindirik bir mermi şeklindeki kapsülün boyu 4,5 metre, çapı da 2,7 metreydi. Apollo 11 kumanda modülünün boyu ise 3,3 metre, çapı 4,9 metreydi. Fırlatma merkezleri de aşağı yukarı aynıydı. Verne, Florida'dan geçen 27. enleme yakın bir noktayı seçmişti. Bu nokta günümüzde NASA'nın bütün uzay araçlarının fırlatıldığı Florida'daki Cape Kennedy üssünün sadece 224 kilometre batısında kalmaktadır. Verne'in eserlerinde Teksas eyaleti son ana kadar uzay uçuşlarının kendi sınırları içinden başlatılması şerefini elde etmeye çalışmış fakat başarı sağlayamamıştır. Bugün uzay uçuşlarının safhalarını düzenleyen görev kontrol merkezi Teksas'tadır. Verne, kapsülün ilk hızını saniyede 10.800 metre olarak hesaplamıştı. Apollo 11'in 3. kademe motorları ateşlendiğinde ilk hız şaşılacak şekilde yakınlıkla saniyede 10.660 metreye ulaşmıştır. Verne kapsülünün Ay'a ulaşması için 97 saat 13 dakika 20 saniyelik bir süre tanımıştı. Apollo 11'in süresi ise 103 saat 30 dakikaydı ve yüzeye inmeden önce Ay çevresinde Verne'in kapsülünün döndüğü yükseklikte tur yapmıştır. Her iki kapsüldeki uzay adamları ağırlıksızlığın etkilerini hissetmişler. Yani Verne 1850 yılında uzayda yer çekimi olmadığını açıkça kitabında beyan etmişti. Ay yüzeyinin fotoğraflarını çekmişler, incelemelerde bulunmuşlardır. Ek olarak Verne'in aeronotları Neil Armstrong ve Edwin Aldrin'in efsanevi gezintilerini yaptıkları Sükun Denizi'nin haritasını da çizmişlerdir. Uçuşların sonuçlanması bile büyük bir benzerlik gösterir. Yıllar önce Jules Verne'in hayal gücüyle Ay'a gönderdiği kapsül Apollo 11 gibi Pasifik Okyanusu'na inmiş
ve içindeki uzay adamları bir harp gemisi tarafından kurtarılarak Amerika'da büyük törenlerle karşılanmışlardır. Jules Verne'in eserlerinde bu ve bunlar gibi binlerce kehanet daha mevcuttur. Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bana Instagram hesabımdan ulaşabilirsiniz. Araştırmalarımızın gelişerek devam edebilmesi için videoyu Facebook, Twitter gibi sosyal ağlarda paylaşmayı, yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için Kült TV'ye abone olarak Araştıran İnsanlar topluluğuna katılmayı unutmayın. Bir başka videoda daha görüşünceye kadar, hoşça kalın araştıran insanlar.